Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay tığ işi örgü modelinin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın modelimi şöyle sizlere yakından göstereyim. Gerçekten çok çıtı pıtı bir örnek arkadaşlar. İnanılmaz kolay. Bu modelimizi nerelerde kullanabilirsiniz? Etol şallarda, yeleklerde, isterseniz bluz olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz hemen modelimizin hızlı bir şekilde yapılışına geçmek istiyorum. Evet, ben iki tane modelden göstereceğim arkadaşlar. Şu şekilde bir ve iki tanesinin yapılışını göstereceğim. Çünkü çok kolay, çok basit bir örnek arkadaşlar. Birinci modelimizi anladığımızda zaten ikinci, üçüncü, dördüncü, yani bu sırayı da tamamen yapabileceğiz. Biz hemen hızlıca modelimize geçiş yapalım. Burada iki tane model için 1, 2, 3, 4, 5 tane altlı böyle dikey şekilde bir lastik kısım yaptım. İnce şekilde 3 tane zincir aldım. Hatta bir tane daha alayım. 4 tane zincir alıp arkadaşlar bu şekilde aradaki, bakın en son uçtaki, bir saniye arkadaşlar, hemen örneğimi sizler için netleyeyim daha kolay görebilin diye. Bir tane şuradan ikili trabzan yapıyorum. Evet. Burada bir tane kenarlarda ara zincirim var. Bir tane ara zincirimi aldım. Buradan bir tane doladım. Hemen bir iki tane boşluk bırakıp, yani ikinci boşluğuma, siz bu alt lastiği kare olarak da yapabilirsiniz. Ben uzunlamasına trabzanlar yaptım, üçlü. Buradan bir iki üç, yani ikili trabzan yapıyorum, iki tane. Bir iki tane zincir aldım. Tekrar yine aynı göze ikili trabzanlar yapıyorum. Buradan bir tane ara zincir aldım. Tekrar bakın, burada bir tane, şöyle şu şekilde göstereyim. Buradan bir tane boşluk bırakıp ikinci gözüme batıyorum. Şu şekilde. Yani bu modelimizi arkadaşlar eskiden biz su taşı modeli derdik. Bu şekilde yapıyoruz. Bir zincir aldım. En uç kısma sabitlemek şekilde bir iki tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Bu şekilde birinci sıramız. Dört tane zincir alıp bir iki üç dört, bir tane dolayıp ikinci sıraya geçiş yapıyorum. Bakın, burada iki tane ikili trabzanlarım var. Bunları bir yapıyorum. Tekrardan bir zincir aldım. Bir dolayıp, bakın burada aradaki su taşımın ortasına yine aynı su taşı modelini yapıyorum. Yani iki sıra modelimizde su taşı modelini uyguluyoruz. Dört tane zincir alıyorum.
Üçüncü sıraya geçiş yapıyorum. Burada 1, 2, 3 tane zincir aldım kenarlarda. Şöyle ipimi parmağıma iyice dolayayım. Burada orta kısma şöyle ipimi bir defa doladım. 1. Yani ikili trabzanın boyunda olacak şekilde 3, 4, 5, 6 tane dolayarak fıstık şeklini veriyorum. Şöyle tutalım. Ben bu en son ipimi şu şekilde atlatarak sabitleme şeklinde yapıyorum. Bu şekilde yaptığım zaman arkadaşlar bakın fıstıklarımda hiçbir şekilde bozulma olmuyor. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi aldım. Bir dolayıp tekrardan burada 2, 3, 4, 5. Siz ipinizin inceliğine, kalınlığına göre kendiniz fıstığınızın sayısını ayarlayabilirsiniz. Bir, iki, üç. Şöyle sizlere yakından göstereyim. Bakın bu şekilde. Şimdi hemen dördüncü sırama geçiyorum. 1, 2, 3, 4. İkili trabzan yapıyorum. Burada aradaki bu boşluğa zincir almıştık. Oraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradan bir tane zincir aldım. Tekrardan bu ara kısma 6 tane bir trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Tekrardan bir zincir aldım. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Yine kenardaki trabzanlarımı da yapıyorum. Evet, modelimiz tamamlanmış oldu. Şimdi ikinci modelimize geçerken buradaki ara kısımlara yine aynı burada birinci sırada uyguladığımız modeli aynısını buraya uyguluyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere kısaca. 1, 2, 3, 4 zincir aldım. İkili trabzan yaptım. Bir zincir aldım. Buradaki bakın aralığa bir tane su taşı modeli yapıyorum. Tekrar bir zincir alıp buradaki su taşımıza geçiş yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bu kadar çok basit, kolay bir örnek. Oldukça da gösterişli, çıtı pıtı bir örnek arkadaşlar. Tekrardan modelimi göstereyim şöyle. Her türlü ip modeline uyum gösteren bir model arkadaşlar. Şöyle
Yakından sizlere göstereyim. Evet, videomuzun da sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.